Saygıdeğer izleyicilerimiz, ben bu ekrandan defalarca Sıla yoluyla ilgili pek çok konuyu dile getirdim. Hep diyorduk değil mi? İşte Sırbistan'da dikkat edin, Bulgaristan yolunda dikkat edin, aman şuralarda durmayın, aman buralarda durmayın. Ama Türkiye boyutuyla ilgili durumun ne kadar vahim olduğunu, ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Kapıkule'den giren ve Türkiye'nin değişik noktalarına giden vatandaşlarımızı Edirne'den itibaren çok ciddi tehlikeler bekliyor. Bakın şimdi öyle bir olay anlatacağım ki akıllara durgunluk veren türden. Almanya'da Türkiye'ye doğru yola çıkan gurbetçi aile hırsızlık şoku yaşadı deniliyor. İstanbul'da dinlenme tesislerinde mola veren aileye ait lüks aracın lastiklerini kesen hırsız daha sonra camı kırıp 25.000 euro para ve altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Olay Silivri'ye 30 kilometre yakınlıkta bir tır parkında meydana geldi. Almanya'da yaşayan gurbetçi Burhan Aksoy ailesiyle birlikte dinlenmek için bu tır parkına giriyor ve bu sırada orada işte çocuklarıyla beraber kendisi dinleniyor. Kısa bir süre sonra çocuklarının çığlıklarıyla uyanıyor. Bir hırsız önce aracın lastiklerini kesiyor, bıçaklıyor. Sonra da aracın içerisinde bulunan 25.000 euro altınlar ve pasaportların bulunduğu çantayı çalıyor. Bir anda uyanan Burhan Aksoy hırsızı aracıyla takip ediyor. Yoldayken aracının lastiklerinin kesildiğini fark ediyor. Sadece 2 kilometre kovalayabiliyor. Yine Burhan Aksoy aynı parkın içerisinde yine aynı hırsızın Fransa'dan gelen bir ailenin aracının camını kırıp ondan da bir çanta çaldığını, onun da pasaportlarının bulunduğu bu çantayı aldığını, çaldığını ifade ediyor. Şimdi bakın devam ediyor. Şöyle anlatıyor Burhan Aksoy. Almanya'dan geldim. Yollar çok kalabalıktı. Gece yarısı bayağı yol gittim ve yorulmaya başladım. Arabada 4 kişiydik. 2 kızım ve annem vardı. Yorgunluk üzerime çökünce Silivri'ye 30 kilometre kala bir tır parkına arabayı çektim. Küçük kızım öndeydi. Annemle büyük kızım arkadaydı. Ben direksiyon başında 15 dakika gözlerimi dinlendireyim dedim. O esnada dalmışım. Küçük kızım o esnada telefonuyla oynuyordu. Hırsız arabanın önce lastiğini indirip bıçakla kesmiş. Ön tarafımızda Fransa'dan gelen vatandaşlarımızın arabasının camını da kırmış. O araç benden 100 metre ileride önce onun camını kırıyor ve oradan çalıyor. Hırsızın daha sonra kendi camını kırdığını ifade eden Aksoy, benim cama da aynı şekilde kırıp patlatıyor. İçinde annemin el çantasını alıyor. Bütün pasaportlar, altınlar ve yüklü miktarda para vardı. Şu anda darda ve zor durumdayız. 20-25 bin euro miktar gitti. Çocukların çığlık sesinden sonra kendime gelene kadar 15 saniye sürdü. Ne olduğunu anlamaya çalıştıktan sonra arabayı çalıştırıp hırsızı takibe aldım. 2 kilometre gidebildim. Lastikleri indirdiklerini daha sonra anladım. Sonra polisi ve jandarmayı aradım. Umarım yakalanıp cezasını bulur diyor. Şimdi ben yakalanacağını sanmıyorum. İnşallah yakalanır, inşallah yanılırım. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Ben geçtiğimiz günlerde Kapıkule'ye gitmiştim. Beni takip edenler bilir. Orada bulunan Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızla görüştük. Hepsi çok büyük bir sevinç içerisindeydi. Hepsi Türkiye'ye gelmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyordu. Çok güzel duygular. Şimdi dönüş zamanı, artık vatandaşlarımız dönüyor. Allah hepsini sağlıklı bir şekilde evlerine, sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Şimdi hala gelişler de devam ediyor tabii. Arkadaşlar, Edirne'de başlayıp özellikle İstanbul'a kadar tüm dinlenme tesislerinde tehlike var. Bunu diyeceksin ki nereden biliyorsun? Ben bu konuyla ilgili
Bizim kardeş kanalımız olan Türkçe Haber'de bir yayın yaptıktan sonra gördüm ki vatandaşlarımızı dolandıranlar bu istikamette, pahalıya, fahiş miktarda satış yapanlar, arabasını çalanlar, yine bu olayda olduğu gibi vatandaşın değerli eşyalarını çalanlar, gasplar, hırsızlıklar, aklınıza gelebilecek her türlü asayiş olayının yaşandığını gördüm. Hırsızlar tuzak kuruyorlar gurbetçi vatandaşlarımıza. Değerli izleyicilerimiz, başta Edirne olmak üzere yol üzerindeki Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve diğer illerde dinlenme istasyonlarının hemen hemen hepsinde bu tür olayların yaşandığını öğrendim, duydum. Ama siz olun. Türkiye'ye girdikten sonra sakın ola ki bir rehavete kapılmayın. Yol üzeri tehlike dolu. Bunu üzülerek anlatıyorum. Ama anlatmak, uyarmak zorundayım sizleri. Aman burası Türkiye, vatanımıza geldik. Bulgaristan'daki gibi, Sırbistan'daki gibi, bilmem neredeki gibi burada olaylar olmaz demeyin. Bu istikametteki bazı esnafların, hepsini demiyorum, vatandaşımızı dolandırdığı, fahiş miktarda ürünler sattığı, bazı benzincilerde bir sürü istenmeyen olayların olduğunu öğrendik. Gurbetçi vatandaşlarımız, bu olayları yaşayanlar bana anlattı. Sakın ola ki dikkatli olun, rehavete kapılmayın. Şimdi Edirne'nin içerisine gittim ben. Kapıkule'ye gittikten sonra Edirne'de akşam saatleriydi. Akşam olmaya yakındı. Bir baktım Edirne'nin merkezi tamamen bizim yurt dışından, Avrupa'dan gelen vatandaşlarımızla dolu. Hepsi yabancı plakalı. Özellikle Selimiye Camii ve etrafındaki bütün esnaf, oteller, restoranlar, alışveriş yapılan çarşı, pazar vesaire hepsi gurbetçi vatandaşlarımız sayesinde kalkınıyor, geçiniyor. Yoksa Edirne'ye turist olarak kim Türkiye'den gidecek? İşte belki Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan işte birileri geliyor, günlük alışverişlerini yapıyor, o kadar. Akın akın bütün restoranlar dolu. Oteller dolu. Hepsi gurbetçinin sayesinde. Ama üzülerek gördüm ki, hepsi için konuşmuyorum, işini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyorum, beni yanlış anlamasınlar. Gurbetçi vatandaşımızın başına gelmeyen olaylar yok. Evet, vatan hasretiyle kavrulan, bir yıl boyunca gece gündüz, 2 yıl boyunca gece gündüz çalışıp memlekete giden vatandaşımızı kazıklayandan tutun dolandırana kadar ne ararsanız var. Arkadaşlar, olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Bunu kabul etmek mümkün değil. Kıymetli izleyicilerimiz, yol üzerinde aman siz olun. Çok ama çok dikkatli olun. Zaten işte yabancı plakalı Alman, Fransız, Belçika, Hollanda vesaire Danimarka plakalarını gördüklerinde bu eminim ki hırsızların iştahı kabarıyor. Para var, altın var, o var, bu var diyorlar. Sakın ola ki arabanızdan uzaklaşmayın. Bir kişi mutlaka aracın başında dursun arkadaşlar. Bunu söylerken utanıyorum. Ama önleminizi alın. İşte ailenin başına gelenler. 25.000 euro olan, altın olan, pasaportlar olan çantası çalınıyor. Lastiğini kesiyor hırsızlar. Belli profesyonel. Hep yapıyorlar bunu. Mülki amirlerin, bu illerdeki yöneticilerin mutlak surette özellikle izin sezonlarında mutlaka bu istasyonlara gerekirse sivil, resmi, polis, jandarma kim varsa koyması gerekiyor. Bu kadar polisiye, adli olay oluyor ama ne hikmetse önlenemiyor. Sayı da azalmıyor. Her izin döneminde vatandaşın sıla yolunda başına bu işler geliyor. Şimdi çanta gitti, para gitti, pasaportlar gitti, araba zarar gördü. Hadi arabayı yaptırır lastiğini. Şimdi bu vatandaşın sonu ne olacak? Sizlere soruyorum. Pasaport çıkartmakla uğraş, tatil zehir oldu, para kalmadı, altınlar gitti. Hadi buyurun. Hadi buyurun cevap verin lütfen.
Ne olacak? Aynı şey sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Şimdi Burhan Bey'in başına gelen olayı anlattım. Arkadaşlar, Türkiye'de gurbetçilerimizin kullanmış olduğu yollarda, istikametlerde hemen hemen her yerde bu tür olaylar duymaya daha fazla başladık. Daha çok duyuyoruz. Yazık, günah. Bununla ilgili hırsızla söyleyecek bir şeyimiz yok. Hırsız, namussuz. Ona ne diyelim? Ne diyelim? Burada önlem alınması gerekiyor. Önlem alması gereken makamlara söylüyoruz biz. Hırsız. Ona ne diyeceksin? Allah bilmez, din, iman, vicdan, hiçbir şey bitmez. Hırsız adı üzerinde. Belli. Sotelenmiş oraya. Arabaların bak bir de profesyonel lastiğini kesiyor ki takip etmesinler diye. Önce lastiği kesiyor, camı patlatıyor, çantayı alıyor ve kaçıyor. Peki bu dinlenme istasyonlarını işletenler bilmem neler. Sizin istasyonlarınızda oluyor. Değil mi? Siz ne önlem alıyorsunuz? Mesela güvenlik görevlisi var mı? Bakın Sırbistan'la ilgili bir şey söyleyeyim. Kapıkule'de bir gurbetçimiz söyledi bana. Dedi ki Sırbistan bütün ceplerde, yani o girişlerde, dinlenme noktalarının hepsinde polis vardı dedi. Sabaha kadar nöbet tuttu dedi. Biz rahat rahat yattık dedi. Sırbistan bunu yapıyor. Bana anlattığını söylüyorum. Ben görmedim. Şimdi Türkiye'de Sırbistan yapıyor da Türkiye yapamıyor mu? Her dinlenme istasyonu kaç tane var ki buradan nedir onun adı? Kapıkule'den girdiğinizde İstanbul'a kadar o TEM yolu üzerinde en fazla 10 tane 15 tane vardı. Hadi 20 tane olsun. 20 tane ekip koyamıyor musunuz? 20 tane sivil polis ya da sivil jandarma koyamıyor musunuz? Ya bu kadar zor mu arkadaşlar? Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bu insanların suçu ne kardeşim? Bir yıl boyunca çalışıp, didinip, yemeyip, içmeyip, dişinden, tırnağından arttırıp para biriktiriyorlar Türkiye'ye tatile gelebilmek için. Şimdi bu paralar ne olacak? Aynı olay sizin başınıza gelse ne olacak? Hadi buyurun cevap verin. Olmaz bu kadar arkadaşlar. Biz Bulgaristan'ı kötülüyorduk, Sırbistan'ı kötülüyorduk. Türkiye'de aynı noktaya gelmiş. Bu olaylar nedir? Gurbetçinin başına gelen bu olaylar bir an önce azaltılmalı. Sıfırlamak belki mümkün değil ama her istasyona gerekirse bir ekip konulmalı. Bu nedir arkadaş? Güpegündüz. Gece hiç fark etmez. Vatandaşın lastikleri kesiliyor. Camı kırılıyor. Çanta alınıyor. Hırsız arabaya biniyor, kaçıyor. Hadi buyurun. Gitti o paralar. Altınlar gitti, pasaportlar falan gitti. Ben bulunacağını falan düşünmüyorum. Kusura bakma, inşallah yanılıyorumdur. İnşallah. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere geçen yıl yaşanan pandemi nedeniyle, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl geçmiş yıllara göre en az %50 oranında Türkiye'ye gidenlerin sayısında artış olduğu açıklandı. Hava yoluyla, karayoluyla ve diğer ulaşım araçlarıyla Türkiye'ye akın akın vatandaşlarımız gitmeye devam ediyor. Hatta bir kısmı dönmeye başladı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Edirne'de çok ciddi anlamda bir yoğunluk yaşanıyor. Edirne gibi tatil yörelerinde de çok büyük bir yoğunluk, gurbetçi yoğunluğu var. Hala yangınların devam etmesine rağmen Marmaris'te, Bodrum'da ve diğer Antalya gibi turizmin yoğun olduğu noktalarda gurbetçilerimiz akın akın tatillerini geçiriyorlar. Şimdi ben de geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en önemli tatil noktalarından bir tanesi olan Bodrum'daki durumu yerinde görmek için, gurbetçilerimizin sorunlarını sizlerle paylaşabilmek için Bodrum'a gittim. Bodrum'da şöyle bir tablo gördüm arkadaşlar. Bodrum'un özellikle merkezi bazı işletmeciler tarafından adeta işgal edilmiş vaziyette. Yine bazı işletmeler fiyatları öyle bir arttırmışlar ki inanılır gibi değil. Beni tanıyan ve gören gurbetçi vatandaşlarımız da orada ayaküstü konuştuk. Bazıları oturduk, çay kahve içtik, sohbet ettik, konuştuk. Herkesin söylediği tek bir şey var. Fiyatlar uçtu. Öyle yerler var ki Bodrum'da
99 liraya lahmacun satıyorlar. Öyle yerler var ki sadece Bodrum değil, Türkiye'nin hemen hemen bütün sahil şeridinde görülüyor bu. Fiyatlar %300, 400, 500 artmış vaziyette geçmiş yıllara göre. 1,5 litrelik pet şişe suyu değerli izleyicilerimiz 85 liraya satanlar var. Lahmacun 99 lira. 1,5 litrelik su 85 liraya satanlar var. Dedim ki sahil şeritlerimiz işgal edilmiş vaziyette. Ne demek bu? Şimdi sahiller kanununa göre sen vatandaşın sahile gitmesini engelleyemezsin. Yani ben vatandaş olarak herhangi bir kumsala sahile gidip havlumu serip masamı sandalyemi götürüp o portatif sandalyeler falan var. Onu koyup orada oturabilirim, güneşlenebilirim, denize girebilirim, arkadaşlarımla sohbet edebilirim. Ama bu sahiller gündüz bu bazı işletmeciler tarafından işgaliye parası adı altında belediye bir para ödenerek resmi yolla işgal edilmiş vaziyette. Şezlongları koymuşlar. Buraya gidemiyorsunuz. Oturamıyorsunuz. Şezlongu kullanırsan para ödüyorsun. Sana diyor ki kişi başı şezlong başına örneğin 250 lira yazıyor. Diyor ki 250 liralık harcama yapmak zorundasın. Bir lahmacun 99 lira, 1,5 litre su 85 lira. 4 kişilik bir aile gidin. Öyle yerler var ki şezlong için ayrı para, üstündeki o şemsiye için ayrı para alıyor. Yani çıldırmışlar. Milleti nasıl kazıklayacaklarını şaşırmışlar. Haddi hesabı yok.